Hem İkinci Dünya Savaşı tarihiyle ilgileniyor hem de strateji oyunu seviyorsanız size daha önce de tavsiye ettiğimiz bir oyundan bahsetmek istiyoruz. Call of War. Call of War, ücretsiz bir çevrim içi PvP strateji oyunudur. İkinci Dünya Savaşı'na yön verip tarihi değiştirmek için oyunun başında gerçek bir ülke seçip tamamlanması haftalar sürebilen oyunlarda gerçek zamanlı olarak 100'e yakın oyuncuya karşı mücadele edebilirsiniz. Hem PC'de hem de mobilde aynı hesapla oynanabilen bu oyunda tanklarınız, IŞİD'leriniz ve nükleer denizaltılarınızla komşularınıza savaş ilan edebilir veya diğer oyuncuların yönettiği ülkelerle ittifaklar kurabilirsiniz. Kim bilir, belki de savaş bittiğinde bambaşka bir alternatif tarihin mimarı olursunuz. Ayrıca oyunda geçerli 13.000 altına ve 1 ay premium hesaba sahip olmak için açıklamalardaki linke tıklayabilirsiniz. Size özel oluşturduğumuz oyun odasının linkini ise video sonunda belirteceğiz. İkinci Dünya Savaşı. 70 milyon insanın öldüğü bir mücadele. Tüm dünyayı etkileyen koca bir kasırga. Arzuların tarumar ettiği onlarca ülke. Tank paletlerinin ardında bıraktığı bir enkaz. Stalin'in hedefi. 1930'lu yılların öngörülemez ve karmaşık ortamında Adolf Hitler, Almanya'da liderliğe yükseldi. Yeni lider, ülkesinin 1. Dünya Savaşı sonrası yaşadığı kayıpları telafi edebilmek için saldırgan bir tutum sergiledi. Onun bu saldırgan tutumu, Birleşik Krallık ve Fransa tarafının tavizkar hareketleriyle daha da pekişti. Almanya, pek çok ekonomik kısıtlamadan kurtulmakla beraber sınırlarını da genişletti. Hitler'in hırsı ve diğer büyük devletlerin yanlış politikaları, tüm Avrupa'yı ve ardından dünyayı büyük bir savaşın eşiğine dek sürükledi. Bu savaşın patlak vermesi Hitler'in Polonya'yı kendisine hedef olarak belirlemesiyle oldu. Almanlar kendileri gibi agresif politikaları olan Sovyetler Birliği ile çıkar birlikteliği yapıp Polonya'yı kendi aralarında pay ettiler. Paylaşımın ardından Eylül 1939'da Polonya'nın işgaline girişildi. Daha önceki videolarımızdan birinde detaylı bir şekilde anlattığımız Polonya'nın işgaline sağ üstteki karta tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yine aynı şekilde 2. Dünya Savaşı ile ilgili pek çok videoya kanalımızdaki oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Almanların Leh topraklarına girmesinden birkaç gün sonra Birleşik Krallık ve Fransa Almanya'ya savaş açtı. Ve böylece 2. Dünya Savaşı başlamış oldu. Bir ay gibi kısa bir sürede Almanlar ve Ruslar Polonya topraklarına girip bölgeyi aralarındaki anlaşmalar uyarınca paylaştılar. İşgalin Eylül sonu gibi tamamlanmasının ardından 2. Dünya Savaşı'nın tarafları arasında garip savaş terimiyle karşılanan bir döneme girildi. Bu dönemde taraflar arasında sıcak bir çatışma olmadı. Herkes genel stratejisini belirlemekle ve hazırlık yapmakla uğraşıyordu. Fransız ve İngilizler gizlice Belçika üzerinden Run bölgesine saldırmayı planlıyorlardı. Hitler ise düşmanlarının saldırmayı planladığını doğru tahmin etti. Bu durumda kendisi önce davranıp saldırıya geçmeliydi. Kısa sürede Fransa'yı işgal edip İngilizleri barışa ikna etmeyi düşündü. Aksi takdirde savaş uzardı. Savaşın uzaması da müttefikler kadar kaynak kapasitesi olmayan Almanya'yı hezimete götürebilirdi. Ayrıca Hitler saldırmazlık paktı imzaladığı Stalin Rusyası'na da güvenmiyordu. Hızlı olunması gerekliliğinin bir nedeni de buydu. Alman generaller Hitler'le aynı görüşte değildi. Onlara göre ordunun eksiği çoktu ve zamana ihtiyaç vardı. Üst kademedeki görüş ayrılığı ve iklim koşulları Alman saldırısını sürekli başka bir tarihe erteleyip durdu. Benzer şekilde müttefikler de eyleme geçmedi ve Avrupa'nın batısı gergin bir bekleyiş sürecine girdi. Batı'da garip savaş sürerken asıl aksiyon Doğu Avrupa'daydı. Sovyetler Birliği, Polonya işgali tamamlanır tamamlanmaz istikametini Baltık kıyılarına çevirdi. Almanya ile yapılan gizli protokollere göre Baltık ülkeleri Rusların etki alanı olarak belirlenmişti. Hem kendi payını almak hem de Almanya'nın yarın bir gün kendisine saldırması halinde uygun savunma ortamı oluşturabilmek isteyen Ruslar kolları sıvadı. 1939'un Eylül ve Ekim'inde Stalin, Litvanya, Letonya ve Estonyalı yetkilileri Moskova'ya çağırıp taleplerini iletti. Ruslar adı geçen ülkelerde askeri üsler talep ederek buralara yerleşmek istiyorlardı.
Litvanya, Letonya ve Estonya elleri mecbur, Sovyetlerin tüm isteklerine boyun eğip önlerine konulan antlaşmaları imzaladılar. Sıra İskandinav ülkesi Finlandiya'ya geldi. Fakat Finlandiya diğer 3 Baltık ülkesinden farklı davrandı. Fin ve Rusların arası tarihi sebeplerden dolayı pek iyi değildi. Finler 1. Dünya Savaşı sırasında Almanların yardımıyla Ruslardan ayrılıp bağımsız olmuşlardı. Bu yüzden olsa gerek Helsinki yönetimi Sovyetlere ve komünist rejime karşı olan tavrını açık açık ilan etmekten çekinmiyordu. Ekim 1939'daki durumda ise Finlandiya Sovyet etki alanı olarak belirlense de halk tüm baskı ve tehditlere rağmen tarafsız kalma niyetinde en azından Ruslara karşı toprak bütünlüklerini koruma eğilimindeydiler. Stalin, Hitler'in Finlandiya'yı kendisine karşı bir atlama tahtası olarak kullanmasını istemiyordu. Bu yüzden şu isteklerle Helsinki yönetiminin kapısını çaldı. Birinci istek, Leningrad'ı tehdit eden Finlandiya körfezindeki tüm adaların Rusya'ya bırakılmasıydı. İkincisi, Fin-Rus sınırının Leningrad topçu bataryalarının menzilinin dışına çekilmesiydi. Yani Finlandiya sınırını Viipuri'nin 30 kilometre doğusundaki bir noktaya taşıyacaktı. Aynı isteği takiben Karelya kıstağındaki tüm Fin tahkimatları yıkılacaktı. Üçüncü istek, Hanko Limanı'nın 30 yıllığına Ruslara kiralanmasıydı. Dördüncü ve son istek ise en kuzeydeki Ribaçi Yarımadası'nın tamamının Sovyetlere kalmasıydı. Bu nokta Murmansk Limanı'nın savunması için kritikti. Stalin'in talep ettiği yerlerin toplam yüz ölçümü 1700 kilometre kadar yapıyordu. Karşılığında Finlere ülkenin ortalarında Repola ve Pora-Jorpi'nin bulunduğu 3400 kilometrekarelik bir yer teklif ediliyordu. Finler bu teklifi tarafsız kalmak istediklerini söyleyerek reddettiler. Yerine daha az tavizin olduğu başka bir öneride bulundular. Bu cesur bir hareketti. Ama Sovyetler gibi bir deve res çekmenin ağır bedelleri olabilirdi. Stalin ilk reddedişin akabinde Finlere bahsi geçen topraklar karşılığında para teklif etti. Finler parayı alıp istenileni yapabilirdi. Böyle çaresiz bir durumda bunu yaptıkları için onları ne tarih ne de gelecek nesiller yargılardı. Fakat Ruslara karşı bilenmiş olan Fin halkının etkisiyle bu teklif de hükümetçe reddedildi. Diplomasiyle istediğini alamayan Stalin, 28 Kasım 1939'da daha önceden imzalanmış olan Fin-Sovyet Saldırmazlık Paktı'nı tek taraflı iptal etti. Ve bunun tek bir anlamı vardı. O da savaştı. Kara Kış. Müzakereler devam ederken iki taraf da hazırlıklarını belli ölçüde yapmıştı. Sovyetler Birliği'nin bölgeyi konuşlandırdığı asker sayısı 425 bin, Finlandiya'nın ise 265 bindi. Bu sayılar savaşın başlangıcına aitti. Sonrasında iki taraf da asker sayısını arttıracak, Sovyetlerin silahlı gücü Kızıl Ordu'nun bölgedeki personel sayısı milyona kadar çıkacaktı. Sovyetlerin 2500, Finlerin ise 270 uçağı mevcuttu. Bu eşitsizlik tank sayılarında daha da belirgindi. Rusların savaş boyunca kullanacağı 2300 tanka karşı Finlerin sadece 26 tankı vardı. Rus tanklarının çoğu farklı model T-26'lardı. Bunun dışında T-28, T-37, T-38, KV serisi, BT serisi araçlarda muharebelerde kullanılacaktı. Finlerin elinde 20 tane eski Renault FT-17 ve 6 tane de Vickers E tipi araç vardı. Bunların çoğu 1. Dünya Savaşı'ndan kalmış araçlardı. Rusların 3000 kadar topuna karşı Finlerin 500 topu vardı. Piyade teçhizatında Sovyet askerleri genelde Mosin Nagant 1891-1930 tüfeğinin farklı varyant ve modelini kullanıyordu. SVT-38 yarı otomatik tüfek, DP-27 makineli tüfek ve Maxim mitralyözleri de en yaygın silahlardandı. Fin piyadeler ise Mosin Nagant 1891'in farklı modellerini kullanıyorlardı. Karkano M38 ve İsveç Mavzeri de bazı birliklerde mevcuttu. Az ama kritik sayıda Fin orijinli makineli tüfekler Suomi KP-31 ve LS-26'lar da orduya katkı sağlayacaktı. Savaşın ilerleyen dönemlerinde Fin ordusu, Sovyetlerden ganimet olarak aldığı pek çok teçhizatı da birinci silah olarak kullanacaktı. Kızıl Ordu'nun düzeni ve planları şu şekildeydi. Savaşı Rus üst yönetimi idare edecek olsa da operasyonun genelini Leningrad Askeri Bölge Komutanı Kiril Meretskov yönetecekti. Rusların en motorize ve büyük kuvveti olan 7. Ordu,
Karelya berzahına yerleştirildi. Bu ordunun hedefi Mannerheim hattını yarıp Viipuri üzerinden en geç 3 haftada Helsinki'ye varmak ve savaşı neticelendirmekti. Ladoga Gölü'nün kuzeyindeki 8. Ordu ise batıya ilerleyerek Mannerheim hattına arkadan saracaktı. Kainuu bölgesindeki daha az mevcutlu 9. Rus ordusunun görevi, batıya doğru ilerleyip Finlandiya'yı ikiye bölmekti. Bir de kutba çok yakın Murmansk'taki 14. Ordu vardı. Bir kolordu büyüklüğündeki bu ordunun burada olması bile maliyetli ve zor bir işti. Bu kadar kuzeyde, mahrumiyet bölgesinde asker bulundurabilmek hayli uğraştırıcıydı. 14. Ordu'nun görevi ise Petsamo'yu alıp güneydeki Rovaniemi'ye dek sarkmaktı. Finlandiya ordularının başında bu savaşın en parlak ismi olacak olan Mareşal Karl Gustaf Emil Mannerheim bulunuyordu. Başkomutan, birliklerinin çoğunu teşkil eden 2. ve 3. Fin kolordularını General Hugo Österman emrinde Kalerya kıstağındaki Mannerheim savunma hattına yerleştirdi. 4. kolordu Ladoga Gölü'nün kuzeyini tutarken, ülkenin engin kuzey topraklarını sınır birlikleri, beyaz muhafızlar ve yedeklerin oluşturduğu bağımsız birimlerden oluşan Kuzey Finlandiya grubu koruyacaktı. Yaşanacak mücadele uluslararası kamuoyunun da yakıştırmasıyla Hazreti Davut ve Golyat arasındaki çarpışmaya benziyordu. Finlandiya'nın karşısında koca bir dev vardı. Finler bu deve karşı ya batıdan yardım gelinceye kadar oyalama savaşı yapacaklar ya da direnebildikleri kadar direnip Stalin'i anlaşma masasına oturmaya ikna edeceklerdi. Kara kışın ortasında, hava sıcaklığının dönem dönem eksi 43 dereceye kadar düştüğü dönemlerde Rus karargahından saldırı emri geldi. 30 Kasım 1939'da Sovyetler Birliği, savaş ilan etmeksizin 21 tümeniyle Fin sınırını geçti. Ana taarruz Karelya kıstağında yapıldı. 250 bin mevcutlu 7. Ordu sınırdan yavaşça ilerledi. Finlerin sınıra yerleştirdiği 21 bin asker düşmanını 6 gün kadar oyaladıktan sonra toplam 110 bin askerin koruduğu Mannerheim hattına çekildi. 25 ila 50 kilometre arası yol kat eden 7. Ordu'nun sağ kanadı Fin savunma hattıyla 6 Aralık'ta temas kurdu. İlk büyük muharebeler Suvanto bölgesinde yaşandı. Aralık boyunca devam eden saldırılarda Finler beklenmedik şekilde Ruslara geçit vermediler. Savunma hattı Avrupa'daki muadilleriyle karşılaştırılacak kadar iyi değildi. Ama hattı koruyan askerler ustaca savunma yapacak yeterlilikte çıkmıştı. Ruslar kıstağın doğusunda savunma hattını delmek için üst üste başarısız girişimlerde bulunurken, batıda ilk Rus saldırısı 16 Aralık'ta başladı. Hedef Summa bölgesinden bir hançer darbesiyle düşman direncini kırmaktı. Fakat Ruslar beton sığınak ve siperlerden oluşan hattı bu noktada da kıramadı. Finlerin Karelya kıstağındaki savunmasını kolaylaştıran birkaç etmen vardı. Bunların ilki alanın darlığıydı. Fin-Rus sınırı 1300 kilometre kadardı. Ama ana saldırının yapıldığı alan sadece 150 kilometreydi. Aynı zamanda kış şartları, bölgenin nehir, bataklık, orman gibi doğal barikatlarla korunuyor olması Fin askerlerine büyük avantaj sağlıyordu. Zaten Finlandiya ordusunun temel savunma taktiği, coğrafi avantajları üzerine kuruluydu. Ladoga Gölü'nün kuzeyindeki 8. Rus ordusunun saldırısı karşısında 4. Fin kolordusu, başlarda afallayıp 40 kilometreden fazla geri çekilmek zorunda kaldı. Savunmacılar Kolla Deresi civarına kadar çekilip yeni atamalarla taktik ve organizasyon değiştirdiler. Finlerin çekilmesi 12 Aralık gibi durdu. Kuzeydeki Tavela grubu, karşısındaki 1. Rus kolordusunu Aralık ayı boyunca yaptığı saldırılarla çekilmeye mecbur etti. Güneyde kalan 4. Fin kolordusu da iyice içeri sokulmuş 56. Rus kolordusunun icabına bakıyordu. Küçük ve hareket kabiliyeti yüksek Fin birimleri, sayıca çok üstün olan düşmanı Motti dedikleri taktikle perişan ettiler. Rus araçlarının ve askerlerinin ilerleyebilmesi için yol lazımdı. Gelin görün ki Finlandiya'nın seyrek nüfuslu bu bölgesinde yol yoktu. Ruslar ilerlemekte güçlük çekerken, kayaklı Fin birlikleri ormanlık alanlardan ve karlı kaplı arazilerden hızlıca ilerletilebiliyordu. Bu avantajı kullanan savunmacılar, düşmanın kalabalık birliklerini sahte taarruzlarla kendilerine çekip kanatlardan sarıyorlar ve her türlü iletişimlerini kesip paketliyorlardı. Bir tür hilal taktiği olan bu uygulamayla Aralık ve Ocak ayları boyunca bölgedeki Rus alay ve taburları küçük lokmalara bölünüp sarıldı. Finler parçaladıklarını yutacak kadar kalabalık değillerdi. Kızıl Ordu askerlerinin sonunu getiren,
kış oldu. Ruslar soğuğa alışıktı. Ama Rus kışından soğuk, bir de Fin kışı vardı. Kapana sıkışmış askerler, Fin ablukası ve soğuğun pençesi altında teker teker öldüler. Sovyet tankları, askerlere demirden mezarlıklar olmaktan başka hiçbir işe yaramıyorlardı. Bu cephedeki muharebeler kendi kahramanlarını yaratmaktan geri durmadı. 500 kişiyi öldüren ünlü Fin keskin nişancı Simo Häyhä, Fas terörü Aarne Juutilainen ve Matti Aarnio bunlardan sadece birkaçıydı. Finler kuzeyden saldırı beklemediği için ülkelerinin bu kısımlarında az sayıda birlik bulunduruyorlardı. Ama Rusların kuzeyde 8 tane tümeni vardı. 9. Ordu'ya bağlı 5 tümen Kasım sonunda sınırı geçip Kayyunu bölgesine girdi. General Mannerheim derhal güneyde kurulan 9. tümeni buraya kaydırdı. 9. tümen ve hali hazırda buradaki askeri gruplar Rusları Suomussalmi'de karşıladı. Ocak ayına kadar sürecek Suomussalmi muharebeleri ve Raate yolu muharebesi, kış savaşının en ikonik Fin zaferlerine dönüştüler. General Tuompo'nun askerleri, kış ortasında kuşatma taktiğinin en keskin ve temiz örneklerini burada sergileyip, düşmanlarını coğrafyanın da yardımıyla yenmeyi başardı. 9. tümen Ocak sonunda yine Motti taktiğiyle Kuhmo'daki 54. Rus tümenini çevreleyip kilitlemeyi başardı. 9. Rus ordusunun en kuzeyindeki 122. tümen ve onun yedeği olan 88. tümen, 35.000 kişiyle Salla'ya varmıştı. Hedefleri Botni körfezine çıkmaktı. Finler buraya da saldırı beklemedikleri için geniş çaplı önlem almamışlardı. Sonradan bölgeye az sayıda birlik yolladılar ve Aralık ortasında Lapland grubunu oluşturdular. Salla'dan Kemijärvi'ye ilerleyen Rusların karşısına 3500 kişilik bir Fin alayı çıktı. Alay gerilla taktiğine başvurdu. Vurkaçlar yaptı, ikmal hatlarından uzak kalan düşmanının ardına sarkıp yolları kesti. Sonunda dayanamayan Ruslar, geri çekilip savaş sonuna kadar belli bir savunma noktasından ileri gidemediler. Şubat sonunda çoğu İsveç gönüllülerinden oluşan bir İskandinav tümeni yardıma geldi. Bu savunucuların gücünü arttırsa da Ruslar mevsimle uğraşmaktan saldırı yapamadılar ve bu cephede bu şekilde kilitlendi. 14. Ordu'nun mesul olduğu alan savaşın en sessiz cephesiydi. Burada bulunan 3 Rus tümenine karşı Finlerin Barents Denizi kıyısındaki Petsamo limanında sadece bir tabur adamları vardı. Ruslar buradaki operasyonda ellerindeki kuvvetin çok azını kullandılar. Ribaç Yarımadası'nı alıp yavaşça Petsamo'ya vardılar. Burası Avrupalıların Finlandiya'ya yardım ulaştırabileceği bir nokta olduğu için tümenlerden birisi limanda savunma pozisyonu aldı. Güneye inmek epey zordu. Çetin hava koşulları bir yana, 20 saatten fazla süren kutup geceleri operasyonel gücü çok düşürüyordu. Ruslar ağırdan ilerleyip otoban üzerinden Nautzi'ye kadar geldiler. Finlerin baskın harekatlarından dolayı Ocak sonuna doğru daha fazla yol kat etmeyerek savunma pozisyonuna geçtiler. Kış savaşındaki hava ve deniz faaliyetleri çok sınırlıydı. Ruslar hava sahasına tartışmasız bir şekilde hakim olsalar da uçaklar Sovyetlerin umduğu etkiyi yaratamadı. Karşılaşılan zorluklar neticesinde Sovyet uçaklarının 400 tanesi kullanım dışı kaldı. Benzer bir hayal kırıklığını Rus donanması yaşattı. Kuzey denizleri ve Baltık o mevsimde donduğundan gemiler istenildiği gibi kullanılamadı. Gerçi Rusların Baltık filosu kıyı savunma kuvvetinden öte gidebilecek düzeyde değildi. 3 haftada pes eder denilen Fin ordusu neredeyse 3 aya yakın direndi. Kış savaşındaki kahramanca direniş tüm dünyanın ilgisini çekti. Finlerin başarısında ya da diğer bir bakış açısıyla Rusların başarısızlığında pek çok etken vardı. Sovyetlerin rakibine göre en büyük avantajı elbette insan gücüydü. Diğer bir avantaj da Finlere göre daha donanımlı ve modern bir ordularının varlığıydı. Çok önemli özellikler olsa da sadece bunlar bir savaşı hemen neticelendirmek için bazen yeterli olamıyordu. Aslına bakılırsa Rus ordusu nasıl saldırı yapacağını tam bilmiyordu. Bunu ana cephe olan Karelya kıstağında göstermişti. Buradaki muharebeler 2. Dünya Savaşı'ndan ziyade 1. Dünya Savaşı'ndaki çarpışmaları andırıyordu. Sovyetlerin taarruzu kıvırabilmesi 2. Dünya Savaşı'nın ikinci yarısında olacaktı. Askeri kadroların 1930'larda tasfiye edilmesi, Rus komutanlarının taktik yetersizliği, ordu içinde iki başlı komuta sisteminin olması ki komutanların yanında Komünist Parti'nin müfettişleri de işleyişe karışıyordu ve Sovyetlerin düşmanı çok hafife alması
büyük problemdi. Kış Savaşı'nın gidişatını en belirleyici faktörler coğrafya ve mevsimdi. Fin ülkesinin %75'i ormandı. Geri kalan kısmının çoğu da bataklıklar, göller ve nehirlerle kaplıydı. Bu da ülkelerini iyi bilen Finlerin bu avantajı kullanmalarına olanak sağladı. Mevsimin bu kadar sert olması iklime alışık Fin askerlerini Ruslar kadar etkilememekteydi. Finler, kayaklı birlikleriyle yolların olmadığı yerlerde bile kolaylıkla Rus hatlarının arkasına sarkıyor, yolları kesiyor, Karelya kıstağı hariç diğer cephelerde gerilla savaşına başvuruyor, tankları yakın mesafeden sabote ediyor, kamufle olabiliyor, ülkenin içindeki tren yollarının enlemesine ve boylamasına döşenmesinin avantajıyla rahatça birlik kaydırabiliyorlardı. Yine de ne olursa olsun Finlerin kesin suretle Rusları devirmesi diye bir şey matematiğe aykırıydı. Er ya da geç var olan durum tersine dönecekti. Aralık 1939 ve Ocak 1940'daki saldırılarda Sovyetler Birliği aşağılanmıştı ve Joseph Stalin bundan hiç memnun değildi. Her şeyi sil baştan tasarlamaya karar verdi. Ordunun başına Timoshenko'yu getirip tüm odağı Karelya kıstağına çevirdi. Ordu yeniden organize edilip tüm taktikler baştan oluşturuldu. Stalin yığabildiği kadar adamı cepheye yığdı. Sadece Karelya önlerine 450-500 bin kadar asker yerleştirildi. Binlerce tank, top ve uçak bölgeye sevk edildi. Kızıl Ordu gümbür gümbür geliyordu. 1 Şubat'ta saldırı başladı. Bombalar ardı kesilmeksizin yerküreyi parçalamaya başladı. Piyade ve tank saldırıları birbirini takip etti. Ruslar ne kadar kayıp verdiklerine bakmaksızın yükleniyorlardı. Adeta yağmur olmuş Mannerheim hattına yağıyorlardı. 12 Şubat'ta Stalin taleplerini yenileyerek barış teklifinde bulundu. Ama Finler, İngiliz ve Fransızlardan gelecek yardıma güvenip müzakere masasından kalktılar. Müttefik güçler yardım için hazırlık yapmışlardı. Ama sıkıntı Norveç ve İsveç'in askeri geçiş izni vermemesiydi. İsveç ve Norveç Almanya'dan korkuyordu. Hitler, müttefiklere geçiş hakkı verildiği an İskandinav ülkelerini işgal etmekle tehdit ediyordu. Şubat sonuna doğru Ruslar Summa'dan savunma hattını kırmaya başladılar. Finler emir gereği geri çekilse de büyü bozulmuş, direnç parçalanmıştı. 6 Mart'a kadar Kızıl Ordu, Viipuri'nin 15 kilometre yakınına dek sokuldu. Fin ordusu başkomutanı son bir direniş için Viipuri önlerinde yeni bir çizgi belirleyip askerlerini oraya çekmeye çalışsa da kayıplar önü alınamaz bir şekilde artmaktaydı. Finler kısıtlı nüfus ve teçhizatlarıyla boşlukları dolduracak seviyede değillerdi. Beklenilen yardımın gelmeyeceğini anlayan Helsinki yönetimi, ülkeleri Sovyet çizmesi altında ezilmesin diye kayıtsız şartsız teslim olmayı kabul etti. 12 Mart 1940 Moskova Anlaşması imzalandı ve bir gün sonra Kış Savaşı Sovyetlerin galibiyetiyle sonuçlandı. Finlandiya, tarihi boyunca gururla hatırlanacak şekilde savaşmış, onuruyla yenilmişti. Fakat bu direnişlerinin ve bağımsızlık arzularının bedeli onlara pahalıya patladı. Moskova Antlaşması'yla Stalin ilk taleplerinden daha fazlasına kavuştu. Haritada gösterilen tüm bölgeler Ruslara devredildi. Finlandiya, topraklarının yaklaşık %10'unu kaybetmenin yanında nüfusunun %12'sini ve ekonomik varlıklarının %30'unu kaybetti. Savaş esnasındaki kayıplara bakacak olursak, Finler ölü, yaralı, esir, kayıp ve kaçak toplam 70 bin adam kaybederken, Ruslar 320 bin ile 380 bin arası adamlarını kaybetmişti. Polonya'nın işgalindeki kaybın 5 bin civarı olduğunu düşünürsek, Kış Savaşı'ndaki kaybın vehameti tüm dehşetiyle ortaya çıkacaktı. Kış Savaşı, rakibine göre sayısal ve teknik bakımdan çok geride olan bir ordunun, iyi bir stratejiyle ve coğrafyayı kullanarak nasıl direnebileceğini gösteren önemli bir örnek olmanın yanında, İkinci Dünya Savaşı için başka bir şey daha ifade ediyordu. Rusların savaş sırasında düştüğü zor durum, hem Fransa-İngiltere kanadında hem de Alman kanadında yanlış değerlendirmelere yol açtı. Özellikle Almanlar, Rusların gösterdiği kötü performansı, Stalin'in tahmin edilenden daha güçsüz olduğuna yordu. Ve işte bu yorum, ilerleyen dönemlerde İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini çok derinlerden etkileyecekti. Videolarımızı beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmanızı ve kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyoruz. Sonraki yapımlarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Son olarak açıklamadaki linkten Call of War'a kaydolarak ekrandaki hediyeleri kazanmayı unutmayın.